Hasköy'e hoş geldiniz Güldeniz Hanım. Hoş bulduk. Hadi gidelim biraz baniçka yiyelim ve kahvaltı yapalım. Hadi yapalım çünkü saatlerimiz şu an 8:42 ve açız. Hadi o zaman. Hasköy Gezi Rehberi'ne hoş geldiniz. Haskova, yani bizdeki Türkçedeki ismiyle Hasköy'e geldik. Hasköy böyle çok bilinen, gelinen bir yer değil açıkçası. Çünkü böyle yol üzerinde kalan küçük, bilinmeyen bir şehir gibi ama burası tam yol üzerinde durmalık, mola vermelik, nefes almalık bir şehir. Biraz da alternatif olarak alışveriş yapmak için uygun fiyatlı, yani Yunanistan'a kıyasla daha uygun fiyatlı alışveriş yapılabilecek ve Türkiye'de çok yakın bir yer. Biz de zaten yolumuzun üzerinde buraya geldik. Birkaç tane görülecek nokta var. Onları göreceğiz şimdi. Ondan sonra da tekrar biz Bulgaristan seyahatimize devam edip Varna'ya doğru yol alacağız. Yani bilmiyorum, Varna da olabilir, Burgaz da olabilir. Ona tam karar veremedik. Burada görülecek çok fazla bir şey yok. Birkaç saatlik bir gezi olacak. O zaman siz bir videoyu beğenip abone olursanız biz de yavaş yavaş buraları gezelim artık. Efendim? Ev yapımı. İyisi o mu? Yani onu önerirseniz Evet. o olur. Bir de başka bir şey daha alalım diyoruz ama ne alalım? Bak piroşkalarımız var. Peynirli, marmelatlı, şunkalı. Ne bunun adı? Piroşka. Broşka. Tamam. Peynirli mi alayım? Patatesli al ya. Patates. Diğeri peynir, baniçka patates. Patatesli var mı? Var. Tamam, patates. Hamur, yağlı, kızartma. Şimdi baniçka yemeye geldik. Baniçka nedir? Bulgar böreği. Asa baktığımız zaman çok basit. Kat kat bol bol yağlı olan bir Bulgar böreği. Birkaç çeşidi var. Biz de ev çeşidi baniçka aldık. Ev yapımı baniçka aldık. Bir de şöyle pişi, içi patatesli pişi var. Adının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Abla söyledi ama şey yaparız. Bir de burada içecek olarak seçeneğiniz süt olur, ayran olur, boza olur. Onun harici çok da bir alternatifiniz yok. Boza Hani- beni şaşırttı bu arada biraz. Boza burada çoktur bu konuda, meşhurdur. Hani bu üçünden bir tanesini tercih edersin. Çay falan önünde, onlar yok. Güzel bu arada. Çok yağlıdır. Dikkatli olun bu arada. Gerçekten çok yağlıdır. Baniçkamızı falan yedik. Keyfimiz yerine, şekerimiz yükseldi. Keyfimiz yerine geldi. Biz dün saat 12 civarında tam sınırı geçiş yaptık. Gümrükte bayram olmasına rağmen hiç araba bekleyin. Yani beklediğimiz araç sayısı 0. Sadece biz vardık. Çok rahat bir şekilde geçtik. Gelirken Bulgaristan sınırına girince Mustafa'nın yeri diye bir tır dinlenme parkı var. Geceyi orada geçirdik. Keyifli bir şekilde, rahat bir şekilde dinlendik. Bizim gibi karavanla seyahat yapıyorsanız hani bu Mustafa'nın yerinde geceyi geçirmeyi kafanıza kurup aynı zamanda böyle geceyi tam sınır böyle saat 12-1 civarında falan geçerseniz muhtemelen yoğun zamanda bile az kişi bekleyeceksinizdir. O yüzden hani bu karavanla geliyorsanız bu avantajları kullanın. Herkes de aynı saatlerde gitmenin anlamı yok. Evet, sana dün bir tepeden baktım Aziz Haskova. Askova'yı hemen gelir gelmez üstündeki şey. İçindeki macun çıktı. Gördün mü? Bak, Askova'ya geldiğinde bir çan kulesi var. Buraya çıkarsanız eğer böyle tüm şehri, küçük şehri böyle tepeden görebilirsiniz. Çan kulesine çıkış ücretsiz. Birazcık merdiveni var. Bir de belli bir saat aralığında çıkılıyor bu arada. Saat 12 ile 6 arasında çıkılmıyordu değil mi? Evet, o saatte yasak. Evet, o saatte yasak. Biz biraz erken geldiğimiz için çıktık. Gayet boş. Hemen böyle arkasında da güzel bir park, bahçe var. Gerçekten geniş bir alanda. Hani güzel bir havada orada da bir şeyler alıp yiyebilirsiniz, oturabilirsiniz, keyif yapabilirsiniz. Yanımızda
Meryem Ana statüsü var. Bu da 2003 yılında yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve 2005 yılında da Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Girme nedeni de en büyük Meryem, yani en büyük kucağında şey var, İsa var. İsa bulunan Meryem Ana heykeliymiş. Bu arada şöyle de bir bilgisi var. Bulgaristan'da görmeniz gereken 100 önemli eserden bir tanesiymiş kendisi. Onun görüntülerini zaten Hüseyin koyar. Altta da böyle küçük dua etmelik falan küçücük bir şapeli var. Böyle bir yer. O zaman diğer durağa doğru Burası geçelim. esiyor. Evet, burası esiyor. Hasta olmadan diğer durağa geçelim. Hadi. Duraydım burada böyle açaydım kollarımı. İstanbul usulü yapmışlar bak. Küçük küçük doğranmış domatesler, biberler var. Haskova kokoreç. Bu bölgede zaten çok fazla, yani bu bölge komple Türk bölgesi. Zaten yol boyunca göreceğiniz plakalar 16 olacaktır. Herkes Bursa'dan geliyor. Ha, gidiyor bir tanesi hatta. Kaç aklıma geldi, bizim karavan da 16 plakalı. Hayır. 16 bizimkisi. Aa, doğru, 16 plakalıyız. Herkes o yüzden bize Macir kardeşim bayramda memlekete geldi diyor. Haskova'da küçük bir meydan var böyle trafiğe kapalı falan. Arkamda tarihi saat kulesini görüyorsunuz. Hemen böyle yanında da Sovyet döneminden kalma bir saat kulesi var. Ya böyle hani bunu diğer Avrupa şehirlerinde falan çok göremezsiniz. Daha böyle Sovyet etkisinin olduğu yerlerde görebilirsiniz. O biraz daha ilgi çekici açıkçası. Bir de Bulgaristan'ın küçük şehirlerinde bunlar, yani Sovyet döneminden kalan çok fazla şey hali hazırda bulunuyor. Hani bunu görmek için, yani bu tarz şeyleri görmek için bile Bulgaristan'ın küçük şehirlerinin ziyaret edilmesi edilir yani. Şimdi Gerçekten farklı bir yapı bu arada. biz de bu tur üzerinde böyle farklı noktalarda görmeyi umuyoruz. Şehre girerken zaten şeyi görüyorsun, yani Sovyet döneminden kalan. Binaları Binaları vesaire görüyorsun. tabii. Arkamda şöyle bir heykel görüyorsunuz. Kıskançlık heykeli olarak geçiyor. Daha önce gördüğüm heykellere benzemiyor bu arada. İlk defa bu tarzda bir heykel görüyorum. Aslında çok anlamlı haset heykeli. Görümcelerin heykeli. Çok anlamlı gerçekten. Şunu ifade ediyormuş. Yani bu kıskançlık, işte kanatlarını görüyorsunuz. Kanatların üzerinde böyle eller var. O kıskançlık sizin uçmanızı, hani özgürleşmenizi engelleyecek bir duygu olarak ifade ediliyor. O yüzden bana biraz manalı geldi. Güzel. Görümcelere, Duyurulur. yengelere duyurulur. Kıskançlık kötü bir şey ya. Evet. Ha, bunu heykelleştirmeleri de hoşuma gitti yani. Bu arada Bireysel olarak, çok pardon lafını kıskançlıkla böldüm. Bireysel olarak kötü bir şey yani. Hani karşısındakine verdiğin zarar geçtim, kendine zarar veriyorsun. bunu heykelleştirmelerini de sevdim yani, beğendim. Güzel. Yani hiçbir yerde görmemiştik. Hep Davut heykeli, bilmem ne heykeli. Tabii Al canım. sana kıskançlık heykeli. Güzel olmuş. Evet. Buranın da en yaygın yerlerinden bir tanesi bu arkamda görmüş olduğunuz Hesburger bu arada. Biz gelip geçerken çok fazla görüyorduk her defasında. Ya bir bakalım falan diyorduk ama yemek bize bunu Finlandiya'da nasip olmuştu. Evet, çok komik ya. O kadar Bulgaristan'dan geçtik, yemedik. Gittik Finlandiya'da gördük, onu gördük. Bir de Finlandiya'nın da küçücük şehrinde gördük.